Herkese merhabalar. Bugünün konusu yeni gelen CS güncellemesi. Evet, aslında Armory Pass'te 320 tane yıldız harcarken zaten güncelleme geldiğini bilmiyor muydunuz diyebilirsiniz. Biliyorduk ama 320 tane yıldız açtıktan sonra battığımızı öğrendiğimiz için güncellemeye bakmaya vaktimiz kalmadı da diyebiliriz. Neyse. Bugün sizin için tamamını inceledim, tamamına baktım. Sizin için mükemmel bir video haline getirdim. Yani mükemmel olduğunu düşünmüyorum ama ikinci videom için iyi bir video haline getirdim. Yani en azından ben iyi olduğunu düşünüyorum. Hadi izlemeye geçelim birlikte. Yani. Evet, şu anda karşınızda yeni gelen koleksiyonlardan birincisi olan Arabesk koleksiyonumuz var. Bence skinler gayet güzel. Şimdi ekranınıza videosunu getiriyorum. Gördüğünüz gibi skinlerimiz bunlar. Açıkçası açık ara farklı AWP benim en sevdiğim oldu. Topluluk daha çok AK-47'yi beğenmiş ancak açıkçası bence tüm skinler mükemmel. Bunların hepsi tamamıyla mükemmel tasarlanmış. Gene de aralarından en güzeli bence AWP. İkinci koleksiyonum ise Spytek koleksiyonu. Bence bu da gayet güzel ama şöyle bir durum var. Ben açıkçası çok da beğenemedim çünkü çok fazla siyah skin var. Şimdi ekranınıza geliyor. Açıkçası Glock benim aralarından en sevdiğim oldu. Çünkü üzerindeki o camsı desenler, devreler falan bayağı hoşuma gitti. Ve kırmızı olması da tabii ayrı bir şey. Skinlerin çoğu siyahımsı. Craft yapanlar için güzel olmuş ama gene de çok beğenemedim. Şimdi ise sırada stickerlar var. Stickerlar gayet güzel ama gene de bence araba yarışları daha sıkıcı olmuş. Stickerlarımızdan birincisi meyve ve sebzeler. Gördüğünüz gibi meyve ve sebzeler koleksiyonu bence gayet hoş olmuş. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Ee, Öncelikle o en başta gördüğünüz dönem pizza. Videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. İsmini bilmiyorum maalesef. Genel olarak onun dışında işte sinek falan var. Genel olarak güzel olmuş. Ben beğendim. Çok da söylenecek bir şey yok açıkçası. Craft yapmak için uygunlar mı? Ya bir kısmı uygun, bir kısmı değil. Ya bir kısmı sadece öyle uyduruktan konulmuş gibi duruyor. Ama bence diğerinden daha güzel. Stickerlarımızdan ikincisi ise araba yarışları. Yani ben açıkçası bunu çok beğenemedim. O daha demin gördüğünüz gösterge ve drift atan lastik dışında çok da güzel olmamış. Ya belki bu butonlar ve şimdi derken birkaç saniye sonra göreceğiniz bu huni dışında çok da güzel değil. Çok boş bir sticker şeysine benziyor. Gene de güzel olabilir, güzel sayılabilir. Yani ben beğenmedim açıkçası. Şimdi ise sıra daha demin gösterdiğim arabesk koleksiyonundaki savaş görmüş olduğu zaman değişen skinlerde. Birinci skinimiz AWP. Gördüğünüz gibi savaş görmüş olduğu zaman böyle bronzumsu, kırmızımsı bir hal alıyor. Açıkçası bu benim en sevdiğim skin aralarından. Ve bence bronzu bile gayet güzel olmuş. Çok beğendim. Bence gayet hoş. İkinci skinimiz ise Deagle. Deagle gördüğünüz gibi savaş görmüş olduğu zaman arka planı ve şu şeritleri değişiyor. Şu şeritler mavi oluyor. Onun dışında çok da bir şey yok ama bence güzel. Üçüncü skinimiz ise FAMAS. FAMAS'ta şu ejderha mı yılan mı bilmiyorum ama o gördüğünüz şey dışında arka plandaki her şey savaş görmüş olduğu zaman gidiyor. Dördüncü skinimiz ise Nova. Nova'nın çok bir cavşafı yok. Yani daha çok böyle eski seven insanlar için bronz aslında o ama tahtamsı bir görüntü veriyor. O yüzden güzel sayılabilir. Beşinci skin ise Dual Berettas. Savaş görmüş olduğu zaman şeritleri pembe oluyor. Keşke arka planı birazcık daha gitseymiş. Daha güzel olabilirmiş. Şimdi ise sırada Spytek koleksiyonundaki savaş görmüş olduğu zaman değişen skinler var. Birincisi bu görmüş olduğunuz Nova. Bence bu aralarından en güzeli savaş görmüş olduğu zaman uç kısmı mavi oluyor. Çok hoş. Çok beğendim bunu. İkinci skinimiz ise FAMAS. Ben bunu da beğendim açıkçası. İnsanlar çok beğenmeyebilir ama savaş görmüş olduğu zaman rengi yeşilimsi bir şey oluyor. Tamamıyla yeşil oluyor neredeyse. Bence bu da gayet güzel olmuş. Bunu da beğendim. Hatta savaş görmüşünü tercih ederim. Üçüncü skinimiz ise MP9. Görmüş olduğunuz skin ise ya ben açıkçası bunu çok beğenemedim yalan söylemeyeceğim ama yeşil oluyor savaş görmüş olduğu zaman yeşilimsi oluyor. Keşke birazcık daha soyutsal bir şey. Yani çok beğenemedim, çok güzel bulamadım. Gördüğünüz gibi böyle kenarları yeşilimsi garip bir şey oluyor. Neyse. Dördüncü skinimiz ise burada görmüş olduğunuz Tek 9. Bence bu da gayet güzel olmuş. Çünkü noktaları şurada görmüş olduğunuz noktalar bronz renginde, turuncu renginde. Savaş görmüş olduğu zaman bu da bronzumsu bir renk oluyor. Gördüğünüz şu noktalar gördüğünüz gibi
bronzumsu, turuncumsu noktalar. Savaş görmüş olduğu zaman da ucu, sapı falan da turuncumsu, bronzumsu bir yer alıyor. Bence gayet güzel. Şimdi ise sırada yeni gelen community map'ler var. İlk map'imiz Boulder. Doğru okumuşumdur umarım. Ya map'imizi zaten size şu an gösteriyor olacağım. Birazcık garip göstermiş olabilirim. Kusuruma bakmayın. Ancak gene de map'in çoğu yerini şu an videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Açıkçası ben map'i çok beğenemedim. Çünkü çok fazla giriş çıkış var. Ve saçma sapan bir sürü oda var. Yani saklanabilecek yer fazla. Pusabilecek yer fazla ki ben çok sevmem öyle şeyleri. Yani bilmiyorum, benim çok hoşuma gidemedi map. Ama görünüş olarak gayet uğraşılmış bir map'e benziyor. Ayrıntılar çok fazla. İyi seyirler. İkinci map'imiz ise Patchwork. Yani bu map'imizle ilgili söyleyecek çok fazla bir şeyim yok gene. Çünkü yani gene de normal sade bir map. Açıkçası ben community map'leri çok fazla sevmediğim için çok fazla incelemedim. Ancak gene de diğer maplere kıyasla, daha doğrusu yeni gelen diğer maplere kıyasla bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Sadece bomba kurma yeri birazcık garip. Yani biraz farklı şeyler dönebilir burada. Farklı olaylar yaşanabilir burada. Klasik bir community map aslında, yani gayet sade. Ee, Bomba yeri dışında çok büyük bir farklılığı da yok. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ama gene de dediğim gibi diğerine kıyasla güzel olduğunu düşün. Çok güzel olduğunu düşünmüyorum tabii ki de. Sıradaki map'imiz ise Shelter. Bu map'le ilgili söyleyeceğim şey, ya aslında şöyle, bu map'te yaptığımız şey köpeği kurtarmak. Yani nasıl söyleyebilirim? Rehineler var. Rehinelerin ikisi de köpek. İki versiyonu var galiba köpeklerin. Bir tanesi siyah, bir tanesi gri ya da beyaz olmak lazım, emin değilim. Ee, Yani çok garip geldi bana, komik geldi. Hikayesini bilmiyorum bu arada, yani saçma geldi, komik geldi ama hikayesini bilmediğim için haddime değil çok. Kızmayın o yüzden hemen. Hikayesi olabilir, yani ne bileyim, köpeklerle ilgili bir şey olduğu için community map olarak mı yapmışlardır, bilgim yok. O yüzden ben ani yorum yapmayın. Hatta beni bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz yorumlara yazabilirsin. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bu map'in sevmediğim tek yanı çok karmaşık olması. Her yerde bir oda var, her yerden bir çıkıntı var, her yerde bir şey var. Onun dışında çok büyük bir sıkıntısı yok. Daha deminki 3 tane map'imiz rekabetçi için. Şimdi ise gelin community map'lerden yoldaş için olanlara bakalım. Birinci map'imiz Debris. Debris, Tebris nasıl okunuyor bilmiyorum. Yanlış okuyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. Ancak bu map ile ilgili benim ilk görüşüm kocaman bir havuza ne gerek vardı olur. Yani bence hiç gerek yokmuş. Ya map ile ilgili söyleyecek çok bir şey yok. Düşen bu uçağın etrafına yapılmış kasaba gibi bir şey bu. Yani yoldaş map'i için yeterli bence ama gene de çok mantıksız, saçma bir map. Dediğim gibi olayını çok bilmiyorum. Geçmişini bilmiyorum, hikayesini bilmiyorum. Farklı bir şey olabilir. Ancak şu anki düşünceme bakılırsa iyi bir map değil. Şimdi ise sırada yoldaşın ikinci community map'i olan Eldorado var. Bu map ile ilgili söyleyeceğim şeyler şunlar. Map bence gayet iyi. Yani yoldaş map'i için gayet iyi. Tasarımsal olarak bayağı uğraşılmış duruyor. Etrafta bir sürü figür, heykel mi dersin? Ne denir bilmiyorum. Bunların isimlerini bilmiyorum. Ancak bir sürü şey var, bir sürü ayrıntı var. Etrafta gizli olan bir ton ayrıntı var. Ben dediğim gibi community map'leri çok fazla seven bir insan olmadığım için hani pek ayrıntıya girmedim.
Ama olsun. Gene de diğerlerine kıyasla gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yeni gelen bomba güncellemesinden de kısaca bir bahsedeyim. Güncelleme şu şekilde işliyor. Normalde biliyorsunuz bomba patladığı zaman o bombanın etkilediği bir alan oluyor. O etkilediği alan içerisindeki herkes aynı derecede hasar alıyor. Şimdi yeni bir güncelleme getirdiler. Getirdikleri bu güncellemeyle duvarın arkasına saklanarak bile bombanın o etkisinden olabildiğince uzaklaşabiliyorsun. Gördüğünüz gibi bombanın kurulumuna çok yakın olan bir birey arkasına saklanarak normalde ölmesi gerekirken 70 canının gitmesini sağlayabildiğimi gösteriyor. O kadar yakın olmasına rağmen. Bomba güncellemesi bu şekilde. Evet, şu anda 6 saat boyunca editi yapmış bulunmaktayım. Editi bitmiş bulunmakta. Son bitiş videosu bu da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani evet, biliyorum editim çok iyi değil. Ya da 6 saatte böyle mi yaptın editim? Nasıl edit 6 saat? Nasıl sürebilir falan diyebilirsiniz ama yaklaşık olarak 2-3 saat boyunca haritaları tek tek dolaştım, kaydettim. Birkaç deneme yaptım. Yanlışlıkla gitmişim. Arkada bir tane video bir şeye çıkmışım. Onun sesi kaydolmuş. O da arkada çıktığı için bir daha çekim yaptım. Bir daha çekim yaptım. O yüzden 6 saat sürdü. Gene de ikinci videom için gayet iyi olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka bir gün görüşmek dileğiyle.